Evet, ben beşi bir yerdelerimi hazırladım arkadaşlar. Bakın çok güzel oldu. 4 tane 4 yemeklik oldu. Allah bol bereket versin. Selamünaleyküm sevgili takipçilerim. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bugün bahçemizden hep beraber taze bamyalarımızı toplayacağız ve beraber nasıl kurutulması gerektiğini de sizlere anlatacağım. Mümkün olduğunca yaz aylarında bu mevsimi Temmuz-Ağustos aylarını çok güzel değerlendirin arkadaşlar. Neden? Taze taze yazlık meyvelerinizi kurutun. Taze taze yazlık sebzelerimizden kurutun. Kışın da lazım bunlar. Taze bamya yemeği yazın tüketilebildiği gibi kurutularak çok mükemmel, şahane bir yemeği oluyor. Ben şimdi müsaadenizle bamyamı toplayayım. Sizlerin de çok vaktini almayayım. Bamyamı topladıktan sonra sizlere bamya nasıl kurutulur onları göstermek istiyorum. Sakın videoyu kapatmayın. Takipte kalın. Eve girmeyeyim dedim. Şöyle doğal ortamda sizlere göstereyim. Şu kartları kullanmayacağım. Şöyle bamyalarımızın tepe kısımlarını şöyle yuvarlayarak sivrilttim, bakın şöyle. Böyle yaptığınız zaman bamya salyalanmaz. Şöyle sivri sivri yapacaksınız. Şöyle başka kap getirmemişim ben. Şöyle yaptıklarımı kenara ayırayım. Bir tane daha göstereyim. Bakın şöyle. Sivri sivri. Şuralarını sivrilteceğiniz huni şeklinde. Heh, böyle olunca bamya salyalanmaz. Şu kısımlarını almayacağım. O kısımları bamyanın daha uzun ömürlü olmasını sağlıyor. Şöyle sivrilteceğiz. Bakın şöyle, gördünüz mü? Hadi bir tane daha göstereyim. Şu şekilde. Ben bunların hepsini atlayayım. Sonra nasıl kurutacağımızı göstereyim. Şöyle büyük olanları ikiye de bölebilirsiniz. Çok kart olanları kullanmayın. Hem mümkün olduğunca tazelerden hazırlamaya çalışın. Ama eğer elinizdekiler böyle ya da pazardan aldıklarınız bahçeniz olmayabilir. Kart aldıysanız, kart denk geldiyse aralarında kart olanları böyle ikiye de bölebilirsiniz. Daha da kart olanları yağda kızartıp derin dondurucuda muhafaza edebilirsiniz. O şekilde de bir saklama koşulu var. İlerleyen zamanlarda size onu da göstereceğim. Şöyle bir yorgan iğnem var benim. Sağlam bir ipim var. Herhangi bir ip olabilir sağlam olması şartıyla. Bamyanın şöyle orta yerinden iğnemle giriyorum. Şu şekilde. Şöyle çekiyorum. Böyle. Bir tane daha alalım. Böyle bakın, orta yerinden giriyorum iğnemle. Şöyle de yapabilirsiniz. Eşim de bir taraftan bamya toplarken unuttuğumuz bamyaları atıyor. Belki görmüşsünüzdür, kameraya yansıdım bilmiyorum. Bu bamya gerçekten çok ilginç bir meyvedir. Sebzedir. Neden derseniz toplarsınız. Ben çok güzel topladım bu bamyayı diye düşünürsünüz. Döner dolaşırsınız, hiç bahçeye girmemiş gibi olursunuz. Tekrar toplarsınız, o kadar bereketli. Maşallah, Allah ektiğimiz, biçtiğimiz her şeyin bol bereketini versin arkadaşlar. Şöyle. Bu bamya faydalı, çok faydalı hem de. Yaz kış sofralarınızdan eksik etmeyin. Her türlü ağrılara, kireçlenmeye, her türlü rahatsızlığa birebir bamya. Gençleştirir. O kadar faydalı. Ne kadar zahmetli olsa da, ay bu bir kaşındırıyor. Ben giriyorum bahçeye. Üstümüzü başımızı değiştirip giriyoruz. Gene de ara ara böyle kaşındırır, alerji yapar. O yüzden bahçeye girerken mümkün olduğunca ben gibi yapmayın. Uzun kollu giyin. Mümkünse eldiven de takabilirsiniz, hassas tenli olanlar için özellikle. Bunları yalnız bir şey söylemek istiyorum, ben unuttum. Kesinlikle bu şekilde sap kısmından temizledikten sonra bamyayı yıkamayın. Nemli olmayacak. Bak böyle kuru olacak. Nemli olursa bamyanız çürür, kurumaz. Dikkat edin arkadaşlar bu hususa. Önemli çünkü.
Bir de şu kısımlarını almayın. Zaten kuruyunca bunlar kendiliğinden dökülecek. Bunlar bamyanın ömrünü uzatır. Çürümez, kararmaz. O yüzden bunlara dikkat edelim. Ben işte bu bamyalarımı dizeyim. Buradan 2 dizim çıkar diye düşünüyorum. Dizeyim, göstereyim size. Bakın şöyle oldu, şimdi bir kolye gibi oldu. Derseniz şayet ben ipte kurutmak istemiyorum. Çareler tükenmez, yeter ki siz kurutmak isteyin arkadaşlar. Bir sininin tepsinin üzerine fırın pişirme kağıdı koyun veya gazete kağıdı. Üstüne serin bamyalarınızı teker teker. Bu şekilde bile kurutabilirsiniz. Rahatlıkla kurur. Ama dışarıda olursa daha çabuk kurur. Hem rüzgarı hem güneşi, sıcağı direkt alırsa eğer bamyalarınız çürümeden hızlı bir şekilde kurur. Bu bamyayı dizerken evde kişi sayısına göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi ben ipi kestim. İp ucunu şöyle sağlam bir şekilde bağlayacağım. Biraz şurada boşluk bırakıyorum. Asarken kolaylık olsun diye. Daha çok kurutma videolarımız olacak. Patlıcan kurutacağız beraber, domates kurutacağız. Kışlık hazırlıklarımız devam edecek arkadaşlar. O yüzden takipte kalın. Abone olmadıysanız kanalıma abone olmak ücretsiz. Ücretsiz olarak abonelik yapabilirsiniz. Hiçbir şey kaybetmezsiniz. Para çıkmıyor ki sizden. Abone olun gitsin. Bir de bildirim zillerini açıverin bir. Aha, böyle yapacağız arkadaşlar. Kurutmuş olduğumuz bamyaları en güzel saklama şartları ve püf noktaları: saklanan yerin nemli olmaması gerekir. Nem bamyaların yumuşamasına ve küflenmesine yol açar. Hava geçiren bez torbalar ya da sıkı kapanan cam kavanozlar tercih edilmelidir. Plastik kaplar ve naylon poşetler kesinlikle önerilmez. Bamyalar doğrudan güneş ışığı almayan karanlık dolaplarda veya kilerlerde saklanmalıdır kurutulduktan sonra. Kuru gıdalarda oluşabilecek böceklenmeyi önlemek için kapların içerisine birkaç adet defne yaprağı eklenebilir ya da kaya tuzu serpiştirilebilir. Evet, ben beşibiyerdelerimi hazırladım arkadaşlar. Bakın çok güzel oldu. 4 tane, 4 yemeklik oldu. Allah bol bereket versin. Umarım anlattığım videomla sizlere faydalı olabilmişimdir. Abone sayımının 10.000 olması gerekiyor arkadaşlar, bir takım özelliklerden faydalanabilmek için. Lütfen abone tuşuna basar mısınız? Çok çok rica ediyorum. Elleriniz dert görmesin. Şimdiden teşekkürler. Hoşça kalın.